Bir şirket ne zaman bir devlet için tehdit haline gelir? Çok para kazandığında mı? Yüz binlerce insanı istihdam ettiğinde mi? Yoksa bir gün devlet bile o şirketin vereceği kararlardan etkilenmeye başladığında mı? Geçen bölümün sonunda Rockefeller ulaşılması imkansız görünen bir zirveye ulaşmıştı. Serveti büyümüştü, Start Oil büyümüştü. Onunla birlikte başka bir şey daha büyüdü: endişe. Çünkü insanlar ilk kez şunu konuşmaya başlamıştı: bu şirket nasıl bu kadar güçlü bir şirket olabildi? Bu soru yalnızca gazete manşetlerinde yazılmadı. Amerika'nın bütün caddelerinde yankılanıyordu. Rockefeller yıllarca rakipleriyle mücadele etmişti. Şimdi ise karşısında satın alamayacağı, ikna edemeyeceği ve pazarlık masasına oturtamayacağı yeni bir rakip vardı: devlet. Ve tarihin en ilginç tarafı şuydu: Rockefeller'ın kurduğu sistem o kadar büyümüştü ki artık mesele sadece petrol değil, mesele gücün bir sınırının olup olmadığıydı. 1890'lı yılların başında Amerika hızla değişiyordu. Demiryolları ülkeyi birbirine bağlıyor, çelik fabrikaları gökyüzünü dumanla kaplıyor, şehirler her geçen gün büyüyordu. Sanayi devrimi yalnızca fabrikaları değil, yeni bir güç sınıfını da ortaya çıkarmıştı: milyonerler. Ve onların arasında bir isim diğerlerinden çok daha fazla dikkat çekiyordu: Rockefeller. Standard Oil artık yalnızca büyük bir şirket değildi. Amerika'da rafine edilen petrolün büyük kısmı doğrudan ya da dolaylı olarak onun sisteminden geçiyordu. Bu durum yatırımcıları etkiliyordu, bankaları etkiliyordu, ulaşımı etkiliyordu, hatta sıradan insanların ödediği petrol fiyatlarını bile etkileyebiliyordu. İşte tam bu yüzden tartışma büyümeye başladı. Bir şirket ekonominin vazgeçilmez parçası olduğunda onu kim denetleyecekti? Bu kez baskı rakip şirketlerden gelmiyordu. Gazeteciler araştırmalar yayımlıyordu. Siyasetçiler kürsülerden daha sert konuşmaya başlamıştı ve sıradan insanlar ilk kez büyük şirketlerin gücünü tartışıyordu. Özellikle araştırmacı gazeteci Ida Tarbell, yıllar süren çalışmalarıyla Standard Oil'in büyüme sürecini ayrıntılı biçimde kamuoyuna taşıdı. Yayımladığı yazılar şirket hakkında zaten var olan tartışmaları daha da büyüttü. Artık konu yalnızca ekonomi değildi, konu adaletti, rekabetti ve serbest piyasanın gerçekten ne kadar serbest olduğuydu. Rockefeller ise bütün bu eleştirileri sessizce izliyordu. Çünkü biliyordu, gazetelerin yazdığı manşetler bir şirketi sarsabilir ama onu gerçekten değiştirebilecek tek yer mahkeme salonlarıydı. 1906 yılı. Artık geri dönüş yoktu. Amerikan hükümeti Standard Oil'e karşı resmi dava açtı. İddia açıktı: şirket büyüklüğünü kullanarak rekabeti bozmuş ve petrol sektöründe aşırı bir hakimiyet kurmuştu. Bu dava sıradan bir şirket davası değildi. Çünkü mahkeme salonunda yargılanan şey sadece Standard Oil değildi, asıl yargılanan Amerikan kapitalizminin sınırlarıydı. Devlet ilk kez şu sorunun cevabını arıyordu: bir şirket ne kadar büyüyebilir? Ve Rockefeller hayatında ilk kez rakibini satın alma seçeneğine sahip değildi. Yıllar süren duruşmaların ardından 1911 yılında Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi kararını açıkladı. Mahkeme, Standard Oil'in Sherman Antitrust yasasını ihlal ettiğine hükmetti ve şirketin parçalanmasına karar verdi. Yaklaşık 30'dan fazla bağımsız şirkete ayrılacaktı. Gazeteler bunu Rockefeller'ın sonu olarak yazdı. İnsanlar devletin kazandığını düşündü ama perde arkasında kimsenin hesaba katmadığı bir ayrıntı vardı: Rockefeller, parçalanan şirketlerin en büyük hissedarı olmaya devam ediyordu. Yani şirket bölündü ama hisseleri onun elindeydi. Üstelik petrol sektörü büyümeye devam ettikçe bu hisselerin değeri de yükselmeye başladı. Bazen tarihte en büyük yenilgi gibi görünen kararlar bambaşka sonuçlar doğurur ve Standard Oil'in parçalanması da onlardan biriydi. Mahkeme kararlarından sonra Start Oil artık tek bir şirket değildi. Fakat onun mirası Amerika ekonomisinin içinde yaşamaya devam etti. Bugün bildiğimiz birçok büyük enerji şirketlerin kökeni o parçalanan yapının içinden çıktı. Devlet davayı kazanmıştı. Ama şu soru hala tartışılıyor: gerçekten kazanan kimdi? Çünkü Rockefeller şirketin kontrolünü kaybetmiş olsa da servetini kaybetmedi. Aksine tarihçiler parçalanma sonrasında elinde kalan hisselerin değer kazanmasıyla kişisel servetin daha da arttığını belirtir. Ve belki de bu hikayenin en ironik tarafı
buydu. Devlet bir şirketi parçalayabilmişti ama bir fikri parçalayamamıştı. Çünkü Rockefeller'in asıl mirası Start Oil değildi. Gücü sistem haline getirme fikriydi. Ama zirveye çıkan her imparatorluğun bir gün çatlakları da ortaya çıkar. Ve bir sonraki bölümde Rockefeller'in kurduğu kusursuz görünen imparatorluğun ilk çatlaklarına yakından bakacağız. Seriyi kaçırmamak için abone olmayı unutma.